Eludis TV ve Gamer Arena ortaklığındaki arena sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyeyim ben de. Artık hoş geldin de bence artık zaten bu program bir sohbet programı. Kesinlikle. Vallahi geliştirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü üründen bahsediyoruz. Bunları sürekli çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Elif'le tanışmıştık. Frontend tarafında da çok güzel gelişmeler oldu. Bir yandan oyun tarafları belli oldu aslında. Yorucu, eğlenceli. Oyun sektörü zaten hani hızlı. evet hızlı. Yani platform tarafından bahsederiz bugün de. Platform tarafı çok daha hızlı. Aslında zaten merak ettiğim bazı konular var. Hani geçmişten gelenleri soracağım ama tabii ki her şey hemen gerçekleşmiyor. O yüzden bazıları gelecek haftaya kalıyor diye varsayıyorum. Evet. Biraz platformdan gerçekten bahsedelim ya. Şeyi soracağım özellikle. Şu dönemde biz Gamer Arena'nın birçok kısmını konuşuyoruz ama oyun kısmını biraz daha az konuşuyoruz sanki. Yani oyun oynama, matchmaking nasıl eşleştiriliyor, rekabetçilik kısmı nasıl falan kısmında. Şu anda daha çok öncelikli olarak hangi oyunlar var? Nasıl ilerletiyoruz? Yani şu anda platformda aslında bir sürü oyunu bulabiliyoruz. 30'dan fazla oyun var. Ama belki ilk haftalarda çektiğimiz programlara, Kerim'le çektiğimiz programlara da birazcık atıf olur. Bu iş aslında platform tarafıyla başladı. Yani bu third party dediğimiz, biz Gamer Arena olarak da oyun üretiyoruz ama üretilmiş hali hazırda olan popüler oyunlarla başlayan bir business dünyasından, bir iş modelinden bahsediyoruz. Gamer Arena'nın doğuşu bu. İşte 2019 senesinde çıkıyor, 2020 senesinde ilk ürününü bu third party oyunlarla veriyor. Ne yapıyoruz? Düellolar düzenliyoruz, turnuvalar düzenliyoruz. Bu tarafta çok büyük işbirlikleri oluyor. Bu büyük işbirliklerini yakalayabilmek için, yapabilmek için de bu kitleyi de elimizde tutabilmek için ki şu an sayı 600 bin küsüre ulaştı kullanıcı sayısı. Bizim için gayet çok güzel bir rakam. evet çok güzel bir rakam. Bunun için popüler oyunlara bir şekilde dokunmak zorundayız. Çünkü insanlar bu tarz turnuvaları arıyorlar, istiyorlar. Ki biz Gamer Arena olarak bir yeteneğe bağlı bir ödüllendirme sistemini, turnuvaya bağlı bir ödüllendirme sistemi, gerek sıralama turnuvaları olsun, gerek elemeli turnuvalar olsun, gerek dağıttığımız ödüller, ürünler olsun, popüler oyunlara da borçluyuz. Evet. Tabii. Şu anda sitede çok revaçta olan Clash Royale var mesela. PUBG tarafıyla yaptığımız yeni işte geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir ortaklık sonrası birazcık daha ortaklık demeyeyim de development tarafındaki bazı geliştirmelerden sonra artan bir ilgi var. FIFA hiçbir zaman azalmıyor. Zaten FIFA yani ben oynamıyorum ama yani herkes oynuyor herhalde muhtemelen. FIFA tarafı çok ilerlemiş vaziyette. Keza Brawl Stars tarafı. Yani popüler bir oyun oynadığınız yani bildiğiniz bir oyun olup da bizim tarafında Riot dışında ilk programa tekrar atıf yapıyorum. Riot tarafında geliştirilen oyunlar dışında bizim platformda bulmamanız zor diyebilirim. Ama en çok Clash Royale, PUBG, Kafa Topu, FIFA gibi aslında o şeylere. zaman her tür oyunda var yani. Hani konsol, mobil, PC olarak hani istediğiniz her şeyi de bulabiliyorsunuz ve herkesle eşleşebiliyorsunuz. Kesinlikle. Cross platform oyunlar da var bunların arasında. Ki bir FIFA turnuvası düzenledik. İlk şeylerinde birazdan da bahsederiz. Cross platform oyunlar var. Bunların da aslında bazı oyunlar uymuyor. İşte konsoldan FPS oynanır mı? İşte telefondan çok hoş oynanır mı olmayabiliyor demiştik bazıları falan. tabii Evet. ki. Evet, bazıları olmuyor ama mesela FIFA bunun güzel bir örneği. Karşılaşabiliyorsun. İki taraftan da oynanabiliyor. Yani evet. iki taraftan da oynanabiliyor. Bu tür şeyleri Gamer Arena üzerinde biz de değerlendiriyoruz. Bunlar için kullanıcılara turnuvalar ve düellolar düzenliyoruz. Düello tarafında kullanıcılara istedikleri oyunlarda, istedikleri platformdan oynayacakları, istedikleri oyunlarda rekabet edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. 2020'den beri. O zamandan beri tabii birçok şey değişti. Oyunlar değişti, sistemler değişti. O zamanki oyunculardan şu an daha iyi oynayanlar var. Tabii, o zamanlarda iyi olanlar, şu an kötü oynayanlar var. Çünkü yeni nesil de fena geliyor yani. Her zaman öyle spor alanında evet sen de iyi biliyorsundur. Çok fena oyun oynayanlar var yani.
Peki demin dedin ya turnuva ve düello. Hı Biraz hı. daha açabilir misin? Hani nasıl işliyor o sistem? Turnuva herhalde Hı hı. siz komünite bazlı Hı hı. düzenliyorsunuz veya ilanı çıkıyor onun Hı bazı hı. geliyordur. Düello da birebir talep ile mi geliyor? Evet, yani şöyle aslında belli periyotlarda bizim kendi takip etmek istediğimiz bir KPI var. Yani kesinlikle bir ay içerisinde şu kadar turnuva düzenleyelim. Hangi takım için düzenleyelim? Hangi takım demişim? Hangi oyun için düzenleyelim? Kimleri davet edelim? Hangi Hı markalarla hı. çalışacağız? Bu tarz şeylere önem gösteriyoruz. Belli bir takvimimiz var. O tarafta çalışan arkadaşlarımız var. Bunun çünkü operasyon tarafında da çok büyük bir yük var. Burada API bağlantısı olan oyunlarımız var. Manuel yürüttüğümüz oyunlarımız var. Aylık takvimlerimiz belli oluyor aslında. Şimdiden 2 ay sonrasında yapacağımız turnuva, işte burada kimlerin olacağı belli. Aslında siteden de örnek vermek gerekirse çok kolay bir arayüzden turnuvalara, istediğiniz oyunlara erişebiliyorsunuz. Şu an canlıda bir FIFA turnuvası var. İşte biten turnuvalara örnek olarak Clash Royale, FIFA turnuvalarını görebiliyorsunuz. Ödüllü turnuvalar var, sıralama turnuvaları var. Kullanıcılar içeri girip aslında o sırada olan turnuva, yani girip kendi oynamak istedikleri oyunları seçip başka oyunculara meydan da okuyabiliyorlar. Tabii ki kendi sıralamasına ve oyun içerisindeki gücüne diyelim gelecek şekilde. İsterlerse de bizim takvime aldığımız veya marka işbirlikleriyle yaptığımız bu turnuvalara katılabiliyorlar. Burada bir düellodan örnek vermek gerekirse Clash Royale düellosuna girmek isteyen biri sıralama turnuvası devam ettiği sürece herhangi bir içeride para ödemeden aslında turnuvaya girip sıralamaya yerleşebiliyor. Bu tarz çok kolay bir arayüzden öyle bir sistem sunmaya çalışıyoruz. Yeni ürünlerimizde yeni çıkacak, bu her şeyi birleştireceğiz demiştik geçtiğimiz haftada. O tarafta da buna benzer bir yapı göreceğiz. Çok yeni biletle turnuvaya yapmaya başladık. Ticket sistemi. Aynen, ticket sistemi, elemeli turnuva. Şu anda sıralama turnuvasında işlem aslında şöyle, çok konuştum ama sıralama turnuvasında işler şöyle yürüyor. Siz birisiyle maç yapıyorsunuz, yeniyorsunuz. Başka biriyle maç yapıyorsunuz, eşleşiyorsunuz. O sırada sitede online olan insanları görüp onları maça davet edebiliyorsunuz. Bir tanıdığınız arkadaşınız, o oyunu iyi oynayan veya kötü oynadığını bildiğiniz bir arkadaşınızı site üstüne davet ediyorsunuz. Böylece bir sıralamaya yerleşiyorsunuz ki demin de örnek verdiğimizde bir kullanıcının 599 tane win'i vardı. Bizim site üzerinde bir sıralamaya yerleşiyorsunuz. Bu bizim sunduğumuz sıralama turnuvası sistemi. Bir de elemeli turnuva var. Hep e-spor tarafından aslında çokça Klasik aşina round robin olduğumuz. aslında. Elene Aynen öyle. Bazen işte bu 3 maçlı yapacağımız, gelecekte 3 maçlı turnuvalarla eleme usulü olacak. Bu tarz bir turnuva sistemi yapmaya başladık. Bu yeni ürünümüzde bunu daha da ön plana çıkartmayı düşünüyoruz. Şuna özen göstermek istiyoruz biz gamer arena olarak. Eleme turnuvasına girdiniz ve ilk maçtan elendiniz. Bu sizin için üzücü bir şey olabilir. Bir loser bracket mi var? Evet, bir loser bracket'ten ziyade aslında maç içerisinde aldığınız görüntülerle de kazanabileceğiniz bazı ödüller var. Şimdilik sürpriz olsun bunlar. Ancak turnuva açıklamalarında, turnuvalara girerken yakalayacağınız böyle küçük yerlerde nasıl ekstra ödüller kazanacağını da bulabiliyor kullanıcılar. Ya bu tarafta çok önemli. Her oyunun yapısı birbirinden bambaşka. Kesin, her zaman için. Yani kuralları başka, Tabii. oynayan kitle başka, oynadığı platform en başka. En önemlisi o zaten bu arada. Yani FIFA ile Brawl Stars'ın kitlesi arasında uçurum vardır muhtemelen. Kesinlikle uçurum var. Ve ikisine de iki kitleye aynı şeyi önermemen gerekir aslında. Kesinlikle. Ama şunu gözlemliyoruz, o da çok güzel. Aslında FIFA oynamak için geliyor kullanıcı. FIFA turnuvasına katılıyor. Bu arada bu açtığımız turnuvalar, bu sıralama turnuvaları genelde mesela pazartesi günü başlayıp çarşamba günü biten bir sıralama turnuvası oluyor. Salı günü başlayan başka bir turnuva aynı şekilde perşembe günü bitebiliyor. FIFA için oynamaya gelen bir kullanıcının gidip Brawl Stars'ta oynadığını görebiliyorsunuz. Yani bu çok güzel bir şey. Aslında bazı gamerlar ikisinde de yetenekli. Bazıları sadece birinde yetenekli ama diğerlerinde de şansını denemek istiyor. Tabii. Kesinlikle. Yani bizim buradaki görevimiz rekabetçi ortamı sağlamak, onlara uygun bir platform vermek. Bunu yıllardır iyi yaptığımızı düşünüyorum. Peki soracağım. Demin marka işbirlikleri dedin ya, şimdiye kadar hangi markalarla yaptınız ve o markalar
ne istiyor siz onlara karşılayabiliyorsunuz? Hani yatırım yapıyorlar, bir sponsorluk sağlıyorlar. Ne için bunu yapıyorlar aslında? Onu merak ettim. Ya aslında ne için yaptıkları e-spor dünyasından da çok anlayabileceğimiz üzere çok yeni, en son 2 belki marka işbirliğinden bahsedebiliriz. Bu Web3 dünyası tarafında da yaptıklarımız var. Web2 dünyası tarafında da yaptığımız var. Hepimizin bildiği işte Samsung, Xiaomi gibi markalarla işbirlikleri yapıyoruz. Bunlar gamified marketing diye tanıttığımız business tarafında B2B işbirlikleri. Yani bu platform tarafı aslında B2C, yani son kullanıcıya, gamer'a sunduğumuz oyuncuya şey. Ama bu markaların neden ilgisini çekiyor? Çünkü e-spor dünyası kocaman bir dünya. Erişim ve etkileşim. Evet, etkileşim anlamında kocaman bir dünya ve büyük markalar genelde oyunculara dokunmada, oyunculara hitap etmede, oyuncuları nerede bulabileceklerini bulmada zorlanıyorlar. Yani e-spor dünyasına biraz uzaklar. Burası e-spor değil zaten aslında bahsettiğim şey. E-spor hani işin profesyonel tarafı ama aktif oyuncuya erişmekte de çok zorlanıyorlar. Çünkü hangi platformu kullanacağını bilmek çok önemli orada. Kesinlikle. Yani biraz da aslında hani çok söylemek istemiyorum ama genç kitleye hitap etmek önemli. Yani güncel kalabilmek çok önemli. Oyun ve güncel kalmak birbiriyle çok yakın şeyler. Yani ve genç kitleye hitap ettiğini söyleyip hiç de hitap edemeyen markaların olduğunu da hiç es geçmeyelim bu konuda. Evet, kesinlikle. Sosyal medyalarda sonra rezil oluyorlar. Ya zaten bu arada herhalde oyun endüstrisinin genel olarak sponsor bulmadaki en büyük dertlerinden biri bu. Markalar uzun süre boyunca o kadar çok yanlış pazarlanmış şeylere sponsor olmuşlar ki artık oyun dünyası ile ilgili duydukları şeylere sponsor olmaktan da çok kaçabiliyorlar. Kesinlikle. Ya burada arada bir köprü olarak Gamer Arena'yı görüyorlar aslında bu tür markalar. Keza Poco ile yaptığımız bu Türkiye pazarına oyuncu telefonlarını duyurmak, gamer kitleye duyurmak istedikleri zaman biz onlar için biçilmiş bir kaftandık mesela. Neden? Çünkü oyuncu kitlesine erişmek istiyor. Direkt mobil olarak oyuncu kitlesine erişmek istiyor. Mobil oyuncu kitlesine telefonlarını tanıtmak istiyorlar. Biz buradayız. Onlar için varız. Doğru. Onlara özel bir turnuva düzenledik. Burada kullanıcıların beklentilerini de bildiğimiz için aslında bazı markalar bize geldiğinde diyorlar ki biz şu oyunda şu turnuvayı düzenletmek istiyoruz. Biz bazı önerilerde bulunuyoruz. Oyunculara sesleniş, yani hitaben nasıl nasıl görünmeleri gerektiğine dair bazı kullandıkları diller, feedbacklerde bulunuyoruz. Onlarla birlikte bir turnuva çıkartıyoruz ortaya. Bazen bu haftalar sürebiliyor. Bazen sadece bir günlük turnuvalar oluyor. Bu tarz şeyler için bize geliyorlar. Valla en son çok memnun kaldılar. O ürünü sold out oldu. Tekrar yeni bir şey daha açmak istediler. Tekrar sold out oldu. Bu yüzden büyük markalar aslında şöyle demekte fayda var. Ne istediğini iyi bilen markalar için biçilmiş kaftanız. Tabii. Yani. Ya orada aslında her zaman marka tarafının ne yaptığını bilmesi çok önemli. Kesinlikle. Markaların marketing ve satın alma falan, reklam satın alma bütçelerini yönetenlerin yaptığı işi iyi bilmesi ve markalarının kitlesini iyi tanıması gerekiyor. Bu aslında bazen beni aşabiliyor. Evet. Başka bir yerlere gidebiliyor konu ister istemez. Kesinlikle iyi gidebiliyor. O yüzden hani ne istediğini iyi bilen, ne yapmak istediğini iyi bilen markalar için de çok güzel bir platform oluşturmuşuz aslında. Onu farkına varmış olduk. Peki o zaman soracağım. Hani demin konuşuyoruz ya. Şimdi bazı atıyorum marka istediği için düzenleniyor. Bazı talep olduğu için. Hangi turnuvayı düzenleyeceğinize, hangisine öncelik vereceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi şöyle, bu oyunlar popüler oyunlar. İçerideki oyunların çoğu popüler oyunlar ve bunlar third party oyunlar. Yani bizim geliştirdiğimiz oyunlar değil. Doğal olarak evet e-spor diyeceğim burada ama onların da kendi takvimleri var. Yani çoğunun ne zaman turnuvası olacağını, işte dünya turnuvaları olsun, Avrupa'da turnuvaları olsun, ne zaman turnuvaları olacağına dair takvime biz de özen göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bu tür turnuvalar olduğunda bu markalar ve bu oyunlar da kendi marketinglerini birazcık arttırmaya, duyurmaya başlıyorlar. Bu noktada kitlenin ne istediğine çok önem veriyoruz. Yani
kitlenin feedback'i, gamerların feedback'i, yani çoğu oyunumuz bu arada bizim şöyle gelmiştir. Ya şu oyun olsa ne güzel olur. 1, 2, şu oyun olsa çok güzel olur. Böyle bir ses çıkmaya başladığı zaman biz onu kesinlikle değerlendiriyoruz ve o oyunu bir anda burada karşılaşıyor. Gamer Arena'da da duello açabilir hale getiriyoruz. Böyle olunca ne oluyor? O oyunun kitlesi kendi arkadaşlarını, oynayan diğer arkadaşlarını davet edebiliyorlar ve onlara yetenekleriyle kazanabilecekleri bir ortam sağlamış oluyoruz. Yani uzun lafın kısası, o oyunun kitlesi bizim için önemli belirlemede. O oyunun kendi içerisinde, kendi dinamiğindeki yani kendi takvimi bizim için de çok önemli. Okey. Böyle diyebilirim. Orada yani oyunun sportif takvimi. Bir de aslında şeyi soracağım. Teknik olarak insanları işleştirme, yani matchmaking sistemi nasıl işliyor? Hani bütün MMR. da evet, yani aslında MMR mesela şeydir, direkt olarak iki oyuncu arasındaki galibiyet yüzdesi ya da hani galibiyet kazanma başarı o kıstasına göre iki oyuncuyu benzer seviyeye koyar, eşleştirir işte. O her oyunda renk vardır. Çoğu zaman böyle bronzdan başlar, gümüş, altın, platinyum falan diye gider bir yerlere kadar. Her oyunda da farklı bir sistem vardır da. Sizde bu nasıl işliyor teknik olarak? Çünkü bazıları oyunların direkt datalarına ulaşmanızı gerektiriyor mantıken. Bazılarının siz herhalde içeride yapıyorsunuzdur. Yani oyundan oyuna değiştiğini varsayıyorum, nasıl oluyor? Ya bizim tarafta kendi işte mobil uygulamamıza, bizim ürettiğimiz oyunlarda bunu yapması harika çünkü bütün Çok datalar kolay. bizde. Ama diğer tarafta bazı oyunlar API'lerini, yani kendi oyuncularına özel bazı datalarını public bir şekilde açmıyorlar, dışarıya açmıyorlar. Bu tarafta bizim operasyon ekibimiz devreye giriyor. Operasyon ekibimiz mükemmel bir iş götürüyor yıllardır burada. Bazı oyunlarda içerideki bazı oyunlarda anlaşmamız gereği bizle datalarını paylaşıyorlar. Bu tarafta şuna şey yapabilirim. Smurf dediğimiz bir kavram da var. Tabii. Aslında hepimizin de aşina olduğu. Buna ne oyunun ne bizim yapabilecek maalesef hiçbir şeyimiz yok. Çünkü Legal kasılmış bir hesaptır Smurf. evet, açılmış yeni bir hesaptır. Biz buna karşı oyuncularımızı korumak için şöyle bir şey yapıyoruz. Bir de Gamer Arena içerisinde bir MMR'ları oluyor bu oyuncuların. Kendi seviyeleriyle insanlara denk gelebilmelerine çok özen gösteriyoruz. Eğer o seviyede olan biriyle online olarak karşılaşamayacaklarsa kendi seviyelerini alt veya bir üst seviyeden de insanlarla karşılaşabilecekleri bir ortamı sağlayabiliyoruz burada. Dediğim gibi keşke elimizden gelse Smurf hesap olduğunu birinin anlayabilsek, şey yapabilsek, ama günün sonunda bu third party oyunların sağladığı şeyler. Biz rekabetçi ortamı en adil koşullarda sağlamaya çalışıyoruz ve bazen şikayetler oluyor, değerlendiriyoruz. Burada dediğim gibi operasyon tarafına çok yük düşüyor. Bu oyunları ama sadece yani 10 kişi 5 kişi oynamıyor. Milyonlar oynuyor çoğu zaman. Kesinlikle. O yüzden Smurf hesapla uğraşabilmek zaten oyunun dağıtımcısının, oyun üreticisinin derdidir aslında. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Aynen, bu tarafta bizim yapabileceğimiz bir şey yok ama biz şöyle de bir şey yapıyoruz. Sıralama turnuvaları dizayn ediyoruz. Burada aslında bazı kullanıcılar ya mesela benim de içeride oynadığım oyunlar var. Yeniliyorum abi, yapacak hiçbir şey yok yani. Ben o karşımdaki kişiden iyi değilim ve yeniliyorum. Burada neye önem vermeye çalışıyoruz da gelirsem, kullanıcının Gamer Arena, yani bizim platformumuzu kullanmış olması değerli bir şey. Yenilmiş de Tabii. olsa, win rate yüksek olmasa da daha çok kişiyle karşılaştıysa biz onu daha yüksek yerlere koyarak daha çok ödüllendirmeye çalışıyoruz. Sonuçta biz bir ortam sağlıyoruz. Geliyor bizim sağladığımız bu platformda kendi yeteneklerini konuşturuyor bu oyuncular. O yüzden bizim için önemli olan bu. Kullanıcının yapmak istediği şeyler, kullanmak istediği ürünler, girmek istediği sıralama, turnuvalar, bunlar önemli. Biz bunları elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Keşke third party oyunların sorununu da çözebilsek, ama dediğim gibi bir yere kadar biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama yani dediğimiz gibi yani oyun dünyasını bilen insanlar için bu Gamer Arena'nın çözebileceği bir şey değil. Evet, Gerçekçi kesinlikle. olalım. Kesinlikle değil. Bu haftalık bu kadar diyelim o zaman, istiyorsan Kerem. Tabii Var mı ki. eklemek istediğin bir şey son olarak? Aşağıdaki linkten belki kullanıcılara, şu an canlıda olan Yok. şuralarda bir yerde. Şurada. Pardon, burada. Süper. Şurada bir yerde. Aşağıdaki linkten kullanıcılara şu anda canlı olan turnuvalara yönlendirebiliriz. Oynadığınız bir oyun varsa orada bulmanızı rica edebiliriz veya
olmadığını düşündükleri bir oyun varsa aşağıda yorumlardan bize iletmelerini isteyebiliriz. Yeni biletli düellolarımız, yeni biletli turnuvalarımız başlayacak. Bu taraf için de hazır olmaları gerektiğini söyleyerek bitirebiliriz. O zaman hayırlı olsun diyelim. Özellikle yeni sisteminiz için de ticket bazlı olanı. Arena sohbetlerinin bu haftalıkta sonuna geldik. Gelecek haftalarda yeniden tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.